Yıllarca geçmemiş, kalıtsallaşmış artık migreni ne yapar da geçirir? Bazı hasta direkt bana ne yaptınız diye geliyor. Kaşıntım var, biraz artıyor kaşıntı belki. Ya da ağrım biraz artabiliyor. Ben çok seviniyorum böyle bir şey olduğu zaman. Bu iyileşme göstergelerinden biri. Hastalık süresini plaseboya karşı yaklaşık 3,5-4 gün kısaltmış. Dedemizin korkuları bizim bağışıklık sistemimiz hastalık olarak kodlanır mı? Kodlanır tabii. Şimdi Hahnemann klasik hastalıkları Modern tıpta bunu pek bulamıyoruz bakın. Altın bilgiler. dışarıda yemek yemek, yemeği hazırlayan kişiyle flora paylaşımı demek. Evet. Çok güzel söylediniz. Merhaba sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler. Hoş geldiniz. Beyza Hakan YouTube'dan ekip arkadaşlarım adına sevgiler, selamlar. Çok sevdiğimiz homeopat doktor Levent Buda hocamla birlikteyiz. Levent hocam hoş geldin. Hoş bulduk Beyza. Ne zamandır görüşmüyorduk. Bugün çok iyi oldu. Evet, çok sevindim ben de o güzel enerjinle yine izleyicilerimiz teşekkürler. buluştuğu için hocam. Çok kıymetlisin. Hemen sorulara geçiyorum. Homeopatiyi sevenler ve homeopatiyle ilgilenenler için gerçekten Levent hocamızın değerlendirmeleri, sorularımızın cevapları çok kıymetli. Biliyorum, lütfen not alarak izleyin efendim. Çok önemli bilgiler. Şimdi hocam, önce şu hastalık maskesini sormak istiyorum size. Her semptom bir iyileşme çabası mıdır? Ateşi düşürerek aslında vücudun savunmasını mı sabote ediyoruz? Bununla ilgili homeopati bize ne diyor, ne öneriyor? Şimdi Beyza, çok eski bir bilgi var. Aslında Yunanca'dan geliyor ama hastalık aslında bizim bilincimizde bir yerde duruyor. Aslında orası sağlık merkezimizde. Sağlık ya da hastalık merkezimiz. Bu ister fark ettiğimiz bilinçte olsun, hani ya da fark etmediğimiz bilinçaltı ya da bilinçüstü denebilir buna. Bir yerde duruyor. O sağlık merkezinde her şey dengedeyse bedene öyle bir bilgi akıyor ki, beden dedim sadece fizik beden değil, ruhsal bedenimiz ve aklımız, zihnimiz. 3 tane bedenimiz var biliyorsun. Evet. Bu 3 bedene de dengede bilgi aktığı zaman hormonlar dengede salgılanıyor. Enzimler optimumda fonksiyon gösteriyor. Protein sentezi tıkır tıkır işliyor ve biz şikayetsiz bir dönem yaşıyoruz. Buna ne diyoruz? Hiçbir şikayetimiz yoksa sağlık. Evet. Şimdi sağlık, biraz demagoji yapacağım burada. Tamam. Sağlık tekil bir kelime değil mi? Evet, sağlık, Karşısındaki kelime, hastalık. evet, hastalık. Hastalıklar olamaz. Ha. Tekil bir kelimenin karşılığında çoğul bir kelime olamaz. Değil mi? Evet. İş böyleyken bizim aslında bir tane hastalığımız var. Ve o sağlık merkezindeki denge bozulduğu zaman bedene akan bilgi yanlış olduğu için bir şikayet çıkıyor ortaya. Bu şikayet ne olabilir? Dirsek ağrısı olabilir. Bu şikayet kulak ağrısı olabilir. Ayakta kaşıntı olabilir. Olabilir de olabilir. Bu Evet. bizi fizik olarak rahatsız ediyor. Ama zihin olarak da rahatsız eden şikayetlerimiz olabilir. Mesela duygusal olarak kaygı hissederiz ve zihnimizde endişeli düşünceler yaratmaya başlarız. Mesela ekonomik bir kaygı ya da gelecek kaygısı duyarız. Ondan sonra deriz ki, evin kirasını ödeyebilecek miyim? Yarın pazardan alışveriş yapabilecek miyim? Bunlar da endişeli düşüncelerdir. Bu bizi rahatsız eder mi? Eder. Belki çarpıntı hissi verir. Bu sefer duygusal kaygıyı çarpıntıyla hissetmeye başlarız. Bizim duyguları hissettiğimiz yer kalbimiz. Aynı zamanda Allah'ın evi, bedenimizdeki Allah'ın evi. O yüzden kalple en etkili ilaç homeopatide aslında altın, güneş, Tanrı, hepsinin sembolü kalpte ve fiziksel görünümü de o parlak, değerli metal. Ve o hepsine iyi geliyor. Şimdi böyle olunca şikayet dirseğimde var, ağrıyor. Ben ne yapıyorum? Oraya dikkat etmeye başlıyorum. Değil mi? Odaklanıyoruz. Odaklanıyorum. Ne yapabilirim? 2 yöntemim var. Bir ağrı kesici alır, o uykuya yatırabilirim ağrıyı ya da baskılayabilirim. O zaman ağrımaz, ben de hiç ilgilenmem onunla. Ya da o ağrıyı dikkat etmeye başlarım. Acaba ne iyi geliyor? Hareket mi iyi geliyor? Yoksa hiç hareket ettirmeden böyle tutmak mı? Sıcak mı koysam iyi? Soğuk. Soğuk mu Böyle koysam sert. iyi? Ya da masaj mı iyi geliyor? Yoksa hiç mi dokundurtmak istemiyorum?
Bunlar bizim oradaki ağrıyla ilgili iyi gelen ya da kötü gelen şeylerimiz, değil mi? Bunlara dikkat ederek aslında ben yukarıda o bilinçteki dengesizliğe giden yolu görmeye çalışıyorum. Bu anlamda ağrı bize aslında katlanılması çok zor bir dostluk gösteriyor. Eşlik ediyor, yol arkadaşlığı yapıyor. Elbette Aa, çok ilginç bir bakış açısı. ben eğer o şikayetimle ilgilenmezsem, onu uykuya yatırırsam, baskılarsam o zaman hastalık ilerliyor. Dirsekten elime iniyor. Evet, Yansımaya başlıyor. Ya da yukarı çıkıyor, omzuma çıkıyor. Değil mi? doğru. Bu hastalığın ilerlediğinin göstergesi. Halbuki ben onunla ilgilenir, yukarıdaki dengesizliği düzeltmeye çalışırsam o zaman ben iyileşme yolunda adım atmaya başlayacağım. Aslında sağlık da hastalık da benim sağlık merkezimdeki dengenin göstergesi. Ben bu dengeyi yeniden kurduğum zaman ne olacak? Yeniden sağlıklı faza evrileceğim. Hayat aynı mutluluk gibi. Sağlıklı fazlar var, Evet, sağlıksız fazlar var. Gelen dışarıdan travma ne büyüklükteyse bazı travmalar hastalık çıkarmıyor ama altta bir altyapı yapabiliyor. Bazısı ama hastalık semptomlarını dışarı çıkaracak kadar güçlü ve o dengeyi bozuyor ve ben şikayet yaşamaya başlıyorum. Şöyle düşün, bir otobüste 40 kişi var. tamam. Biri şoför, geriye kaldı 39. Bir kişi hapşırdı, virüsleri saçtı. Evet, Onlar asılı kaldı havada. 39 kişiden 38'i, biri hasta ya, o virüsleri aldı. 38'i de hasta oluyor mu? olmuyor hocam. Kim hasta oluyor? Bağışıklık dışkılı. Bağışıklık nasıl düşüyor? Düşünelim. Evde karısıyla kavga etmiş ya da Evet. kocasıyla. İş yerinde patronu mobbing yapmış. Bir yakınını kaybetmiş. Büyük bir üzüntü yaşamış. Ya da fiziksel olarak düşmüş, ayağını burkmuş. Bu sırada zaten vücudunda bir enflamasyon var. Bağışıklığı da o enflamasyonla savaşırken vücudu şey olmuş ya da soğuğa maruz kalmış. Benim okuduğum üniversitedeki tıpta biliyorsun soğuk hastalık sebebi sayılmıyor. Ama soğuk hastalık sebebi. Niye bugüne kadar büyüklerimiz hep üşütme diyor? Evet, ayaklarını sıcak tut. üşütme. Tecrübeyle sabit bir şey bu. Bu tecrübeleri yok saymak, eski bilgileri yok saymak aslında bizi geriye götürüyor, ileriye değil. Çünkü yaptığımız her binanın temelini o eski bilgiler oluşturuyor. Temel sağlam olmazsa o bina çöküyor. Doğru. Şimdi gelelim ateşe. Ateşi Evet. sordun ya. Çünkü birçok şeyin göstergesi olarak görürüz ya ateşi. Ateş enfeksiyon hastalıklarında önemli bir bulgu ya da büyük bir travma oldu. Vücuda işte o vücudun kimyasalları saçıldı ve ateş yükselebiliyor. Şimdi ateş vücudun savunma mekanizmasının göstergesi. İmmün sistem bu sırada hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve çıkan enfeksiyon artıkları ateş yapabiliyor. Bu bizim için iyi. İyi. Ama 40 derece ve üzeri bu sefer vücutta enzimlerin, proteinlerin denatrasyonuna neden oluyor. 40 derecenin üzerindeki ateşte illaki müdahale etmek lazım. Ama 38, 38,5 gibi böyle hani müphem ateşler vücudun kendini iyileştirmesi için ben buradayım demesi. Bir alan tanıyacağız ona paniklemeden yani. Paniklemeden hemen verelim ateş Ateş düşürücü. Verebiliriz. Verebiliriz. Bunda bir bahis yok. Yanlış bilgi değil. Ama bu sefer hastalık süresi uzar. Mesela homeopatide yapılmış araştırmalar var. İshalli hastalık olsun, üst solunum yolu enfeksiyonu olsun. Plasebo kontrollü araştırmalarda homeopatik ilacın ateşi kontrollü serbest bırakarak kullanılması hastalık süresini plaseboya karşı yaklaşık 3,5-4 gün kısaltmış. Bu çok önemli bir veri. Kesinlikle. Ne Hastalık kadar fark süresini var. kısalttığın Evet. zaman iyileşme hızlanmış demek oluyor. Demek ki bu anlamda homeopati başarılı. Bu anlamda da başarılı diyelim. Evet, bu anlamda da akut hastalıklarda da kullanmak lazım. Yani biliyorsun dünyada
ilk tercih edilen yöntemlerden biri Avrupa'da, özellikle %58'e yaklaşmış. Homeopati kullanımı. Evet. Özellikle İkinci akut sıradaydı. hastalık Geçti mi onu? Geçmiş mi? geçmiş. Güzel. Ya şöyle, dünyada en çok kullanılan ikinci tıp sistemi ama akut hastalıklarda %58'lere Ha. varıyor. Gayet güzel. O zaman gelecek için daha ümit verici bir tablo var karşımızda. Kesinlikle. Neyse Bence ki geleceğin Allah razı tıbbı. olsun kraliyet ailesinden bu anlamda. İyi ki Evet. homeopati kullandıklarını biliyoruz da oradan O Batı özentisinden dolayı bir o kadar çok ünlü var ki kullanan Beyza. Var. Yani var değil mi? Tercih eden var gerçekten. Kalıtsal travmaları ne diyor hocam homeopati? Mesela dedemizin korkuları bizim bağışıklık sistemimiz hastalık olarak kodlanır mı? kodlanır tabii. Şimdi Hahnemann klasik hastalıklara Modern tıpta bunu pek bulamıyoruz bakın. Altın bilgiler. bakınız. Şimdi bir kitap var Beyza, biliyorsun. Senle başlamadı diye. Evet, evet. O kitap aslında kök getirilerimizi, yani sadece anne babadan gelen genetik kodlar değil. Onların getirdikleri hepsi bizim içimizde. Ve Hahnemann kronik hastalıkları anlatırken diyor ki biz aslında bir hastalık bilgisiyle doğuyoruz. İlk girişte söylediğin bununla alakalı yine. Evet. Evet. Bu bilgi aslında bizim genetik kodumuz diyebilirsin, ailesel getirimiz diyebilirsin, var. Ama tabii ki çocuk doğduğunda pespembe, musmutlu ve sağlıklı doğuyor. Sonrasında genetik hastalıkları saymıyorum. Yani Evet. 21 trizomi olabilir, yok işte gen defektleri olabilir, zeka özürlü hastalıkları, ama sağlıklı doğmuş bir bebek doğduğunda pürüpak, tertemiz, sağlıklı. Sonra yaşam içinde yaşadıkça Evet. hem fiziksel travma alıyor hem de duygusal travma alıyor. Değil mi? Bu bir gerçek. Şimdi hani burada biraz belki de günah çıkarmak olacak ama ben bir babayım. Ama profesyonel baba olarak doğmadım ve profesyonel bir baba hiçbir zaman olmadım. Ne zaman ki baba oldum, Kerem'i kucağıma aldım, o günden beri babalığı öğreniyorum. Evet. İlla ki bir hata yapmışımdır. Değil mi? Yolda öğreniyoruz ebeveynliği. Yolda öğreniyoruz. Evet. Kitapla ebeveynlik olmaz. Çünkü o çocuk da kendi karakteriyle doğuyor bir yandan. Evet. Kendine has özellikleri var. O özellikleri anlayıp ona göre ona da yaklaşmak lazım. Burada annelik içgüdüleri 1-0 önde galiba erkeklere göre. Ne diyorsunuz hocam? Öyle. Değil mi? Öyle. Şimdi anne O da bir yazılım donanımımızda olan bir şey çünkü. tabii elde o evet. kadının özünde olan bir şey. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Biliyorsun bize 3 gün izin veriyorlar baba olduğum zaman. Şimdi biraz uzattılar ama Uzamış. ben hani 24 sene önce baba olduğumda 3 gündü. 3 gün onunla biz pişlendik. Tanıştınız. Güzel tanıştık. Ondan sonra bir baktım 3 gün sonra işe gitmem lazım. Arabaya bindim. Sağlık ocağına doğru arabayı sürüyorum. Camda Kerem'in böyle suratı. Of. Var mı fotoğrafı? Yok. Ama gözümün Evet. önüne geliyor. Evden çıkalı yarım saat olmuş olmamış ama özlemişim. Bu nasıl bir içgüdüdür? Bu nasıl bir şeydir? Anneye babaya Allah tarafından hasıl olmuş bir şey. Bu ebeveynlik ayrı bir şey yani. Ve sen çocuğunu öperken kirpiğin batar mı diye endişe duyuyorsun. Evet. Öyle bir şey. Sonra o çocuğu salıyorsun okula. Akranları zaman zaman zorbalayabiliyor. Maalesef. Öğretmen de derste bazı şeyleri sağlamak için bazen çocuğa karşı sert davranabiliyor. Tabii ki fiziksel bir şey yok ama sus oğlum bilmem ne falan gibi şeylerle onları baskılamaya çalışıyor zaman zaman. Sınıfın sükunetini sağlamak adına. Bu da doğru, yanlış değil. Biz mesela Kerem çok hareketli bir çocuktu. Ne güzel. Endişeyle, kaygıyla ben bazen başını tehlikeye girecek, bir travmaya uğrayacak diye sert çıkıştığım zamanlar olmuş olabilir. Koruma içgüdüsüyle değil mi? Koruma içgüdüsüyle tabii yani hiçbir zaman onun kötülüğünü düşünebilir mi bir anne baba? Ama bunlar böyle ilerledikçe çocuğa biz o pürüpak çocuğa
bazı travmaları yüklüyoruz. Hmm. Dışarıdan şehirde yaşarken egzoz gazını soluyor. Evet. İlla ki ne kadar sen çocuğunu paketli gıdadan da korusan, şundan bundan da korusan, Tavuk da yedirmesen. onu da yedirmesen, bunu da yedirmesen illa ki bir yerde bir şey yiyor. Hele okula başladığında cebine 3-5 kuruş harçlık vermeyen anne baba var mı? Veriyorsun. Tabii. O da bir şekilde kantine gidiyor. Almaması gerekeni alıyor. Onun tadına varıyor. Monosodyum glutamatın tekrar isteklerine yenik düşebiliyor. Ve ondan sonra o çocuk da doluyor. Ve o kronik hastalıklarla ilgili bilgiyle birlikte vücudunda bir hastalık tablosu çıkmaya başlıyor. Ya onun umamisine yakın baharatlar var doğal. Gerçekten ne olur yeri gelmişken araştırın. Yani birebir Evet. olmasa da gerçekten onun Çin tuzunun MSG'ye yakın umamiye sahip çok güzel baharatlar var. Ne olur Yani dikkat edin ya. düzgün ve temiz baharat gerçekten Evet. bence hepsine yedir. Evde pişen yemek her zaman yedir. Elbette dışarıda yemek yiyeceğiz Beyza. Yani bu sosyalleşmenin bir parçası. Sosyalleşmek de sağlığın bir parçası. Evet. Sosyal sağlık iyi olmadı mı bir ayağı eksik oluyor. Sac ayağı gibi düşün bunu. Yani bir tabure. Mağaramızda yaşıyoruz ondan sonra evde pandemideki gibi yani. Evet yani ama dışarıda yemek yemeği hazırlayan kişiyle flora paylaşımı demek. Evet. Çok güzel söylediniz. Realite. Yani, realite. Yani hele ülkemizde tuvalet sonrası yıkanma alışkanlıklarını göz önüne alırsak aslında Bir akrabalık bağı da oluşmuyor değil yani şefle aramızda. şehri aramızda bir ne derler probiyotik Evet. flora bağı oluşuyor. Oluşuyor. Bazen iyi florada iyi bakteriler olabiliyor aldığımız, bazen de kötü bakteriler olabiliyor yani. Evet. Ondan sonra da gidiyoruz evde ya ishal oluyoruz ya işte Ya. o kötü bakterinin miktarına, Miden şeyine bozuldu. mide bozuklukları, yanmalar, şunlar bunlar olabiliyor. Hep yağı suçluyoruz ama bazen flora paylaşımı da önemli burada. Evet. Ne yazık ki. Ne Ya yazık bunu ki. göz önünde Biz bunları date'ler çok önemli bu arada. Düşün, ilk date'lerde düşün o yemek üzerinize böyle enkaz gibi kalıyorsa. yani tabii ki ignore ediyoruz. Evet. Yani bu kısmı gizliyoruz, fark etmemeye çalışıyoruz. Aklıma bile Ama, gelmezdi şu ana kadar yani. ama maalesef böyle. Hepimiz de yemek yiyeceğiz dışarıda yani. Bazen Evet. acıkıyoruz, bir şeyler atıştırıyoruz. Bunun daha sağlıklı kısımdan olmasına dikkat etmek önemli. Bunu böyle hazırlayan restoranlar ya da şeyler var. Paketli gıdalar elbette ki raf ömrünü uzatmak için içine illaki koruyucu maddeleri ekliyorlar. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Yani ne kadar az alırsak onlar bedenimizde o kadar az birikiyor. Ya doğal beslenme. Ama Doğal şu beslenme. şeyle şefle Biraz bunu hiç rahatsızlık evet, hissettin değil mi? hiç aklıma gelmemişti gerçekten. Valla beğendiğimiz yemeklerde teşekkür yollarız. Benim oğlum da şimdi mutfak stajyeri olduğu için oradaki ortamı hep özellikle de soruyorum. Meğer böyle şeymiş. Hani acaba otel mutfakları gerçekten nasıl oluyor? Hani bir sorayım da. O yüzden soruyormuşum. Böyle bir bağ oluyormuş aramızda demek ki. Evet. Şefin travmalarının bize kodlanması. Mutlu bir şefse eminim o da temiz yapıyordur zaten her anlamda. Evet. Mizaca geldik böylece. Hocam bir insanın mesela spesifik soracağım. Remedilerin yani homeopatik ilaçların mizacı etkisi beni çok etkileyen bir kısımdır biliyorsunuz. Mesela bir insanın işte travmaya bağlı ya da herhangi bir şekilde kronik öfkesini veya utangaçlığını veya başka bir sıkıntılı bir alanını psikolojide remediyle iyileştirmek mümkün mü? Yani Mümkün. remedi doğrudan sadece ağrıyı, hastalıkları değil, fiziksel rahatsızlıkları değil, psikolojik sıkıntılara da iyi gelir mi? Mizacı etkiler mi? Etkiler. Neden etkiler? Şimdi temin hastalık ve şikayetten bahsederken dedim ki bir yandan kalbimizi, duyguları hissettiğimiz yeri, bir Evet. yandan zihnimizi nasıl düşündüğümüzü, bir yandan da fizik bedenimizi inceliyoruz. Bir arada aslında bir insan resmi ortaya çıkarıyoruz.
puzzle'ları böyle birleştirdiğinde güzel bir resim çıkar. O insan resmi de diyebilirsin ona. O kişinin hastalık resmi de diyebilirsin. Şimdi bu insan resminde, yani ben zaten ikinci kitabı okudun sen herhalde değil mi Beyza benim? Tamamını okumamışımdır. Yayına hazırlanırken okumuşumdur, itiraf edeyim. Hı. Onun içinde öyküler var. 20 tane öykü Evet. var. Onlar Mizaç. Zihin. zihin öyküleri. Evet. Bak aklımda kalmış neyse ki. Çözümlemeli zihin öyküleri. Evet. Yansıyan kimlikler adı da. Şimdi o öykülerde aslında mizacı da anlatıyoruz. Değil mi? Mizaçta iyi olan kısımlar var, memnun olduğumuz kısımlar var, bir de memnun olmadığımız kısımlar var. Bunlarda da o memnun olmadığımız kısımlar aslında şikayet dediğimiz şey. Mizaç şikayetlerimiz. Evet. Kendimizden de. Kendimizden. Yani Evet. Niye öfkeliyim? Niye sinirliyim? Gibi. gibi. Niye ben trafikte küfrediyorum? Öfke kontrolüm mü var? Niye böyleyim? Niye? Şimdi niye yasakladılar? Niye sakin insana tahammül edemiyorum? Bir de o da var. Evet. Depli miyim? Evet, o da var tabii artık. Yavaşlığa tahammül edemeyenlerin bir dep belirtisi olduğu söyleniyor ya. Evet. Çoğumuz depliyiz yani. Ya depsiz insan yok, Evet. depsiz insan var. Yavaşlığa tahammül edemiyorum. Niye böyleyim? Biraz da edepsiz insan da var bu arada. Ya. Yani aslında sırf Türkiye'de değil, dünyada da maalesef sosyolojik hastalıklar yaşıyoruz. Şunun şurasında son savaş ne zaman bitti? Yani son büyük dünya savaşı 1945. Evet. Oradan 55 koy, buradan 25 koy. İşte yaklaşık 80 yıldır büyük savaşsız dönem yaşıyor. Küçük ülkeler arası savaşlar var ama ya bu insanoğlu hiç mi ders almıyor? Güzel bir sorgulama. Hiç mi ders almıyor? Şundan 80 yıl önce yaşadığın Avrupa'da, Japonya'da, Amerika'da yaşadığın, biz girmedik şükür. Yani biz girmedik şükür 2. Dünya Savaşı'na ama o yaşanılan acıları hiç mi aklınıza gelmiyor? O çektiğiniz açlıklar hiç mi aklınıza gelmiyor? Yaşadığınız enfeksiyon hastalıkları, savaş durumunda enfeksiyon hastalıkları artar. Evet. Hiç mi aklınıza gelmiyor? Ya da soykırıma uğrayan bir ırk kalktı şimdi soykırım yapıyor. Yani sen hiç mi o soykırımdan ders almadığında bir başka soya, ki aynı soydan geliyorlar, hepsi Sami ırkı. Evet. Yaptığı- O yüzden Hitler buyu yerleştirilmiş görsellerini yaptılar ya yani. Evet. Aynısını yapıyorsun diye. Evet, aynısı. Evet. Hiç mi yani nedir bu bizim döngülerin içinde yaşama durumumuz? Hiç mi barışı öğrenemeyeceğiz? Hastaneler bombalanıyor ya. Dokunulmazlık diye bir alan yok. Okullar ya. bombalanıyor. Hastane yani savaş Kız okulu hukuku. bombalanıyor, Evet. şu oluyor, bu oluyor. Ya nasıl bir şey bu? Yani Savaş hukuku içi sayılıyor. yani gerçekten çok kötü bir durumda yaşıyoruz. Ama bunun aynısı trafikte de var. Ekonomide de var. Pazarda da var. Her yerde var. Okulda var. Gördük işte geçen hafta olanı. Evet, evet. Yani sırf Türkiye'de mi? Hayır, Amerika'da da aynı şeyler oluyor. Avrupa'da da aynı şeyler Niye oluyor. bu benzer mizaç bulaşıcı bir şey mi? Neden böyle gördüğünü mü Yani bu bence akıl almamamızdan ya da eğitim sisteminin içinde bunları anlatmıyor olmalarından. Evet. Bir yeniden yapılanma. Evet. Bazı şeyler de böyle olaylardan sonra gelir ya, bir yeniden yapılanma. Okuma da azaldı, okuma oranı azaldı. Satılan kitaba bak, 5000 tane kitap çok satanlara giriyor. Yani Hocam gençler hıza inanamıyorum. alıştığı için halbuki bizim, siz daha iyi bilirsiniz, sirkadyen ritmimize, biyolojik Tabii. saatimize ters değil mi o hız? Tabii. Yani ona alıştığı için çocuklar böyle bıdır o evet, hız. hızlı İşte sonra internet. dep diyorlar. Hah, Edepsiz. nasıl depremeyelim yani? Depiyoruz tabii. Depecekler bizi ama Evet sonra. yani. Yani geldiğimiz noktada gerçekten bu süreç insanı bir yandan kaygılandırıyor. Belki de korkutuyor. En negatif duyguya itiyor bizi. Korku en negatif duygulardan birisi. İnsanı dibe çeken en kötü duygulardan birisi. O korkuyla beraber her şey aslında o savaşı isteyenlerin neyine çalışıyor. Evet. Çok üzücü. O yüzden böyle bir saldırgan ruh hali de hakim Evet, oluyor. bize de yansıyor. Çünkü o
Yani trafikte birisi hata yapıyor. Bir kere boş ver diyorsun, 2 kere boş ver diyorsun, 3 kere. Çünkü şimdi aslında modernite, kurallı modernite var, bir de akışkan modernite var. Kurallı modernite aslında çok iyi bir şey. Yani bugün kurallara uyuyorsa halk, bir diğerinin özgürlüğünün bittiği yerde diğerinin özgürlüğü başlıyorsa ve buna saygı duyan bir halk kitlesi varsa, birlikte yaşama kurallarına sayan, bu muhteşem bir şey. Yok, öyle bir sokağımız da yok. Sokakta hiç Ama şu gerçekler anda öyle değil. akışkan moderniteyi yaşıyor dünya ve o akışkanlık içinde sadece birey ortaya çıkmış durumda. Herkes bireyselliğin üzerine doğru ilerliyor. Evet. Ve o birey ben sonra çıkıyor tiyatroda, ben iyi göremiyorum, benim yerimi değiştirin diyor. Ben diyor buraya park edeceğim ve 2 dakika bankada işimi göreceğim, ama sen oradan geçemeyebilirsin. Evet. İşim kısa diye giriyor. Benim zamanımdan çalmayı kendine bir hak görüyor. Halbuki ben de bir işime yetişeceğim. Ya da ben de başka bir bankaya yetişeceğim. Borcumu ödemem lazım. Sonra gidip hastalarıma yetişmem lazım. Bir müzakere ya bir tartışmasını da yapamıyorsunuz ki hocam. Boş mu değil mi? Saldıracak mı? Bilemiyorsun. Arabadan inemiyorsun. Evet. İyi konuşmak için bile inemiyorsun. Geçenlerde Çeşme'de küçük bir boyoz fırını var. Ve çok taze, sabahları boyoz çıkarıyor ve önü kuyruk oluyor hep. Biz böyle bir 10 kişi kadar kuyruktayız. Ben de yani 9. 8. falanım. Birisi geldi böyle önden almaya çalışıyor. Yani her zamanki gibi ben, yani dünyanın en önemli insanı ya, benim önüme geçecek. Ben de bak sıra var, arkaya geçer misin dedim. Eyvahlar, korkuyorum. Ondan sonra döndü bana, sen çok mu zekisin dedi. Zekiyim dedim. Peki sen zeki misin? 3,5 kere 2,5 kaç eder dedim. Kaldı böyle. Zeki değilmişsin, geç arkaya o zaman dedim. Söyleyecek bir şey bulamadı. Onu şaşırttığın zaman ne yapacağını şaşırıyor. Ama biz orada insanlar olarak sıradayız. Çıkan boyozları hepimiz sırayla alacağız. Ben de evimdeki misafirime ya da eşime, çocuğuma boyoz yetiştireceğim. Sen de yetiştireceksin. İkimizin arasında hiçbir fark yok. Doğduğumuz yer ve doğum koşullarımız aynı. Gidip öldüğümüzde yatacağımız yer aynı. O kadar. O kadar. Yine olay daha fazla büyümeden bitmiş, ona sevindim. Zekamla alt ediyorum ben. Evet. Sakin zekamla alt Zaten ediyorum. mesele o zekayı kullanmamakta. İlkel Evet. yöntemler, direkt saldırmak, Tabii çok. Tabii. direkt Yani. kafa atma filan yani. Peki hocam, şu iyileşme krizi meselesine gelmek istiyorum. Homeopatiyi konuşmayı çok seviyoruz. Şimdi tedaviye başladık diyelim. Başladık. Ne oluyor? Hastalık önce bir şiddetleniyor. Her zaman değil, %15. Hangi hastalıklarda oluyor bu ve neden? Bu bir iyileşme Hangi belirtisi mi? hastalıklarla falan alakası yok. Şu hastalık bu hastalıkla alakası yok. İlk kötüleşme dediğimiz bir reaksiyon var. Aslında homeopatiyi ilk aldığınızda vücudunuzda 15 kadar farklı reaksiyon görülebiliyor. Bu reaksiyonlarından bir tanesi de ilk kötüleşme. Ve biz ilk kötüleşme olduğunda, bu ne demek? Kaşıntım var, biraz artıyor kaşıntı belki. Ya da ağrım biraz artabiliyor. Ben çok seviniyorum böyle bir şey olduğu zaman. Bu iyileşme göstergelerinden biri. Şu homeopati baskılamıyor zaten, değil mi yani? Evet, ilacın doğru seçildiğinin göstergelerinden biri. Aman ne şahane diyor. Hasta diyor, bakıyor suratıma böyle şaşkın. Benim ağrım arttı ama diyor. Sabredin. Bir 10, maksimum 15 günde bu geçecek ve sonra siz yaşadığınız iyileşmeyle bana şükredeceksiniz diyorum. Hakikaten de öyle oluyor. Ama yani bu derseniz ki kaç hastada çıktı? İşte %10-15. Her hastada çıkmıyor. Bazı hasta direkt bana ne yaptınız diye geliyor. Mesela bir tane arkadaşım, ilk hastalarımdan biri, arkadaşım da geldi, işte konuştuk ettik bilmem ne, ilacını seçtim. Bana söylemediği bir şey varmış. Sırtında bir lipomu varmış. 1 ay sonra kontrol edildi. Bu dedi küçüldü, nasıl? Söylemediği şeyi bile, ama bütünsel iyileşme sağlıyoruz ya. Evet, evet. O bütünsel iyileşme içinde o söylemediği de onun aklına bile gelmedi yani böyle bir şey olduğunu. Ve bunun
homeopatiyi verdikten sonra doğru remedi seçildiğinde iyileşebileceğini bilmiyor. Zaten Türkiye'de homeopatiyi bilen insan, ben bile öğreninceye kadar akla karayı seçtim Beyza. İlk Almanya'ya gittim. Çok şanslıyım. Dünya Homeopatik Hekimler Birliği'nin eğitim komitesinin başkanı bana burs vermiş ama ben bilmiyorum. Sonradan öğrendik bunları. Ay ne güzel. Ve Almanya'da eğitime başladık. İlk ders geldi. Tanıştık işte, bilirsin. Hani o sınıflarda ilk tanışılır ya, ben şuyum buyum, mesleğim şu, şurada. Hepimiz doktoruz. 25 kişi. İkinci ders Gerhard geldi, yani kursun başındaki işte dünyadaki önemli homeopatlardan biri ve başladı anlatmaya. İşte dedi, geleceksiniz şu küçücük topçuktan dozuna göre suyunun suyu. Evet. Sen geçen yayında Evet. sormuştun. Merak edenler onu da dinlesinler. Evet. O küçücük topçuktan ayda yılda bir kere vereceğiz dozuna göre ve hasta iyileşecek dedi. Ben şimdi biliyorsun klasik tıptan geliyorum, yani tıp fakültesinden geliyorum. Tabii. Ya dedim, ben iğne yapıyoruz. Kapsül, tablet veriyoruz, damla damlatıyoruz, krem sürüyoruz, serum takıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ha. Hasta iyileşmiyor. Senin şuncacığınla mı iyileşecek? Aklımdan ilk geçen o gerçekten. Bir de bize Türkiye'deki tıp fakültelerinde hiç homeopati anlatılmamış. Evet. Bilmiyoruz. Avrupa'da anlatılıyor. Almanya'da tamamlayıcı tıp dersleri 6. sınıfta mutlaka tanıtım amacıyla öğrencilere veriliyor. Bilmelerinde de fayda var zaten. Bizim ülkemizde de gelmesi gereken nokta bu. Ve dedim ki hadi lan oradan. Hadi lan oradan dedim yani. Yani. Çok minik gerçekten. Geldiğimiz noktada bu 26. yılındayım, sağ olsun. Yani artık ben sınırlandırıyorum muayenehanedeki hasta sirkülasyonunu. Yetemiyorum bazı zamanlarda. Şükürler olsun. O koyduğun gönderirken tüpçük var ya şöyle. Ha, evet, küçük tüpçükler. Mesela 2 tane Efendim, falan o 2-3 tüpü. tane kalmıştı. Onun kapağı açılmış çantamda. Ödüm patladı. Bulamam ki çünkü. Yok, açacaksın zaten, öyle Allah'tan bir durumda sıkışmış. getireceğim. Yok, dibindeymiş. Sıkışmış, kaçmamışlar. Hiç unutmuyorum onu yani. Hakikaten kendisi minik, etkisi büyük. Evet. Şöyle sorayım net bir şekilde. Hocam dediniz ya Gerhard geldiğinde anlattı, bu ne dedim, küçücük şey filan. Ben de şimdi o şekilde sorayım. Şimdi bir damla bir şey yani. Mesela yıllarca geçmemiş, kalıtsallaşmış artık migreni ne yapar da geçirir? Nasıl geçirebiliyor? Şimdi hep baştan beri konuşuyoruz. Yukarıda bilinçteki hastalık, sağlık bölgesi. Orada dengeyi oturttuğun zaman Yani homeopati bu dengeyi sağlamaya Okey. yönelik. Şimdi bizim bedenimizde çok sofistike bir iyileşme sistemi var aslında. Belki de unutuyoruz. aslında yazılımda var ama Yazılımda var ama Evet, unutmuşuz. Homeopati onu hatırlatıyor diye algılayabiliriz. Yapılmış araştırmalar var ki canlı bedeninde değil, laboratuvardaki hücre kültürlerinde. Hücre kültürünü ısıl işleme tabi tutmuşlar. Yani yakmışlar. Sıcak su dökülmüş gibi. Sonra üzerine belli kültürlerin üzerine, yani petri kabında ya onlar, biliyorsun, yuvarlak camın içindeler. Bazılarına plasebo, bazılarına da yanıkta kullanılan homeopatik ilaçların farklı dozlarını damlatmışlar. Sonra da oradaki hücrelerin kendi kendine iyileşme proteinlerini salgılama miktarlarına bakmışlar. Plasebo'da sıfırken homeopatinin farklı dozlarında %10 ile 20'ye varan iyileşme proteinlerinde artış var. Bu ne demek? Demek ki homeopati direkt gen düzeyinde protein sentezini düzenleyerek iyileşmeye neden oluyor. Bu ne demek? Epigenetik çok iyi, moda ya şu anda. Evet, Epigenetik üzerinden etki ediyor. İyileşmeye yönelik kilit genleri açıp kapatarak bizim için gerekli proteinlerin, enzimlerin salgılanmasına neden oluyor. Böyle olunca da vücut kendi iyileşme bilgisini hatırlayıp daha hızlı iyileşiyor. yani epigenetik meselesini homeopati zaten biliyordu o zaman. Biliyordu. Böyle bir gerçek Bak, çıkıyor. 220 yıl önce bunu bu şekilde bilmiyordu. Ama ampirik
tecrübelere yönelik Hahnemann'ın yazdığı kitaplarda bunun böyle olduğunu anlıyorduk. Şimdi günümüzde Hollanda'dan başlayıp dünyanın pek çok yerinde homeopatinin epigenetik düzeyde iyileşme mekanizmalarını nasıl tetiklediğine yönelik araştırmalar çok hızlıca. Son zamanlarda en çok yapılan araştırmalar bunlar. Homeopati ile ilgili. Ve bunlar her seferinde homeopatiye kanıt sağlıyor. Ve bu kanıtlar bizim daha emin yollardan işimizi yapmamıza neden oluyor. Kanıta dayalı tıp mı homeopati? Hayır, yanıta dayalı tıp. Hastanın yanıtı daha önemli. Evet. Çünkü kanıta dayalı ağrı kesiciyi veriyorsunuz. Sana A ağrı kesicisi iyi geliyor. Bana B ağrı Gerçekten öyle. kesicisi iyi geliyor. Burada ne önemli olan? Yanıt. Benim yanıtım. Benim bedenimin özellikleri. Benim bedenimin Benim özellikleri... hikayem o yüzden önemli. Evet, benim hikayem, için. benim zihnim, benim duygularım, benim bedenim. Benim bedenimde nasıl çalışacağını da ancak şikayetleri, zihni ve duyguları değerlendirerek ortaya koyuyoruz. Bu da neyi gerektiriyor? Hastaya hak ettiği zamanı, 5T diyorum, İngilizceden geliyor, time. Talk, konuşmasına izin veriyorum kendi kelimeleriyle. 3, touch, muayene ediyorum. Ama Unuttuğumuz şeyler bunlar. konuşurken ruhuna da dokunuyorum. Touch. Orada ruha bir touch da var. Sadece fiziksel Touch muayene değil. Evet. Çünkü anlıyorsun onu. İzin veriyorsun, empati yapıyorsun. Bunun farkına varıyor. Sonra ne gelişiyor arada? Trust, güven. Güven gelişince de terapinin yani tedavinin başarısı artıyor. Sonra diyorlar ki plasebo. Keşke her plasebo homeopati kadar etkili olsa. Evet. Sonra da şifa transferi oluyor. 1T de benden. Son T'yi de ben söyleyeyim. Türk lirası olarak da doktora geri dönüyor. Bu çok iyi oldu. Türk lirasının Teşekkür ederim. T'si. Artık son soruyu soracağım. Çok önemli. Ağır hastalıklarda, mesela kanser, remedilerin, homeopatik ilaçların etkisi nedir? Kanıtlanmış demiyorum, yanıtlanmış. Evet. Homeopati bu süreçte yolculuğuna modern tıptan çok farklı bir şekilde eşlik ediyor. Evet. Nasıl bakıyor? Nasıl hastanın arkadaşlığını yapıyor süreçte? Şimdi bütünsel bir yöntem olduğu için Evet. birine kansersin dediğinde ilk yaşadığı şey ölüm korkusu. Kesinlikle. Homeopatide ölüm korkusu için, şok haberler için önemli remediler var. Bunu vermek bir kere hastanın duygusal ve zihinsel olarak rahatlamasına fayda sağlıyor. Böylece bedenin kemoterapi ya da radyoterapi bile alsa ya da ameliyat da olsa tedaviye cevabını arttırıyor. Bu bir. Şimdi kanser hastası geldi ya da bize geldi. Ne yapıyoruz? Önce kanserin hangi evrede olduğunu bakıyoruz. Çok başlangıçtaysa tedavi başka. Agonideyse yani gözü toprağa bakıyorsa artık hastanın başka. O zaman orada onun daha rahat bir şekilde iyileşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öteki tarafa geçiş aslında bir iyileşmedir. Sonuçta ruh yaşamaya devam ediyor. Evet. Bizim inancımıza göre. Ve daha rahat ne demek bu? Ağrısız son zamanlarını geçirmesini Ki ağrıların sağlamak. çok arttığı evredir çünkü son evre. Evet. Ya da yatak yaralarının olmasını azaltıyoruz. Ya da o yatak yaralarının daha hızlı kapanmasına yardımcı olabiliyoruz. Gibi. Belki o şiddetli dozlarda morfini almaya gerek kalmadan. Ya da morfin dozunu düşürsen bile kar. Doğru. Gittikçe Bir dozu kar yani. artırılıyor Bir kar. çaresizce, değil mi? Tamamıyla kemoterapi ile birlikte tedaviye yanıtı homeopati arttırıyor. Kemoterapinin yan etkilerini azaltabiliriz. Kusma, iştahsızlık, Evet. halsizlik, yorgunluk, bunlarla ilgili homeopatide çok güzel remediler var. Ve kemoterapinin etkisini düşürmüyor. Çünkü antioksidan özellikli değil. Kemoterapi sırasında antioksidan tedavileri onkologlar istemezler. Niye? Çünkü kemoterapi oksidasyon yaparak kanser hücrelerini, ama bunun yanında normal hücreleri de döverek yok eder. Şimdi antioksidan tedavi, işte ozonu ya da
greyfurt suyu ya da gibi. Bunları pek istemezler. Niye? Çünkü tedavinin başarısını etkiler. Homeopati böyle değil. Kemoterapinin başarısını azaltmıyor. Radyoterapi. Benim mesela radyoterapist arkadaşım var. Profesör. Bir tane yanık vakası gönderdi memeye ışın uyguladıktan sonra. Ve ben o yanığı, radyoterapi yanığını olması gerekenden yarı sürede iyileşmesini sağladım. Hastanın konforu arttı. Evet. Bundan daha iyi bir şey var mı? Tabii ki kemoterapide kanserin kendi özüne yönelik remediler de var. Bunlar da süreç içinde hastanın durumuna göre eklenebilir. Ama kanser multifaktöriyel bir hastalıktır. Tek sebeple ortaya çıkmaz. Altında genetik sebepler var, yatkınlıklar var, sonradan oluşan mutasyonlar var. Altında ağır metaller, vücudun toksinlerle kirlenmesi, şu bu var. Altında duygusal travmalar var. Mesela bir tane meme kanseri bir vaka hatırlıyorum ben. Kocasının aldattığını öğrendikten sonra meme kanseri olmuş. Böyle büyük bir üzüntü. Ne yapıyor? En kadınsı organını reddediyor. Evet. Evet. Dişiliğini reddediyor. Dişiliğini reddediyor. Gibi. Duygusal travmalar Kadınlarda var. var ya. Kadınlar hassas canlılar. Evet, yani hem buna maruz kal, üzerine bir de Onları boş verin giden onları gitsin. el üstünde tutmak lazım. Onlar bizim yaşamdaki, yani aslında böyle söylememek lazım. Çok cinsiyetçi yaklaşacak bir söylem olacaktı. Hiç sevmediğim bir şey. Kadınla erkek el ele. Hayatın bir parçası. Beraber Beraber. yürümeli. Zaten Yürümeli. şu Ama lohusalık, onlara çok özen göstermek lazım. valla ben tabii katılıyorum size hocam. Lohusalıkta birazcık erkeklerin izni uzadı. İşte bunun hamilelik ve lohusalıkta kadının işte okul saldırılarında bile buraya geliyoruz bakın. Yetiştiren tabii ki baba faktörü önemli ama yetiştiren, topluma Kazandıran anne. gönderen, hani kanatlandırıp uçuran anne. O yüzden kadının psikolojisinin neden önemli olduğunu Ama okul kadının da saldırıları olayında bile yüzleştik yani. kadının da bununla. erkek çocuğuna ayırıp onu üstün bir varlıkmış gibi büyütmemesi lazım. Kız çocuğuyla eşit büyütmesi lazım. O erkek çocuğunu üstünmüş gibi büyütüyorsa o zaman sorun var. Annede de sorun var. Orada da yani Ha, ağam paşam, ağam paşam prensim. Evet. yani kraliçem de var. Tabii ben prensim, prensesim, eşit. Eşit. Şehzadem sultanım. Ben de Evet, öyle. öyle yani. Öyle olması Eşit. lazım. Eşit. İkisi de. Çünkü hayatı eşit yürütüyorlar. Doğru. Aileyi birlikte yürütüyorlar. Her şey ortak. Cep de ortak, evdeki iş de ortak. Çocuğu Zaten o büyütmek de ortak. kesinlikle hocam. Yok Gönüller bazen de olmuyor ortak. da. Bak gönüller de ortak. Hocamın dediği mesele şimdi artık erkek çocuklarda aslında biraz da hep kodlamadan bahsediyoruz. Sanki böyle dediğiniz gibi bizde hani bizlerin bir öncekilerinde bir kodlaması var ya, bilgi havuzu, şu geçiş. Genle mi geçiyor? Nasıl geçiyor anlamıyorum. Geçiyor işte yani. Ha, görmese de böyle bir şey. Şimdi beraber yürüyorlar değil mi? Oğlum şey yaptı mesela bir gün. Birisinden bahsediyor. Birisinin dikkatini çektiğini fark etmişti kızım ama böyle o zaman işte geçen sefer ortaokul sonunda. Kim o falan dedi böyle. Hayır, böyle hikayeler yaşayıp da öyle bir abin şöyle yapar böyle bir hikayemiz de yok. Yani Yok yani öyle bir şey, evde öyle bir kodlama da yok. yok. Dedim Ama ki bu geliyor, ancak evet hocam. geçmişten Erkek gelenler. ona müdahale eder abi olarak. Kimmiş Evet. o falan. Ki bir dakika. Böyle yaparsan anlatmaz ki. Evet. Yalan söyler. Tabii. Tanışmamız lazım, görmemiz lazım, dinlememiz. Ay dedim bu nasıl olabilir yani? Demek ki dedim hakikaten bu bir Hem de geçiş büyüten yani. Beyza Hakan yani sonuç Ben itibariyle. bir de Yani. erkeğe laf söyleteceğim kızıma. Hocam çok teşekkürler. İyi Ben ki teşekkür varsınız. ederim. Ben de seninle Evet. yayın yapmaktan çok keyif alıyorum Vallahi Beyza. biliyorum. Çok Gene mutlu oluyorum yapalım. aradığınızda. Vallahi bekliyoruz gerçekten. İzmir'e de sevgiler. Tam da böyle tek öğün diyeti yaparken boyozu duymam. Ne kadar iyi oldu bilmiyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. İzmir'e sevgiler. Çok teşekkürler Ben hocam. teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Remedi ile ilgili, homeopati ile ilgili,
Homeopati ve hastalık ilişkisiyle ilgili ne merak ediyorsanız, kullanım deneyimleriniz varsa, benim vardı, ben geçmiş programlarda anlattım. Şöyle link de verelim, hatta izleyin Levent Hoca ile programlarımızı. Çok etkileyici oluyor gerçekten. Hikayelerinizi duymak isterim. Bekliyoruz. Görüşmek üzere.